İsveç'in başkenti Stockholm'den hepinize merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. 2 gün boyunca sizlerle Stockholm'u gezeceğiz. Yemeklerini yiyeceğiz, görülecek yerlerini göreceğiz. Şansımıza güneşli bir hava, keyifli bir video bizi bekliyor. Stockholm, 14 tane ada üzerine kurulu, köprülerle birbirine bağlı bir yer. Aslında binlerce ada var da 14 diyoruz. Ada ve köprü konusu olunca tabii aklımıza neresi geliyor? Venedik. Burası da Kuzey'in Venedik'i diye anılıyor. Sözü fazla uzatmıyorum. Sizlerle Gamla Stan'la gezmeye başlayacağız. Keyifli 1-2 gün. Yolu, yemeği hepsini anlatacağım. Aras, kameranın arkasında Buket. Hello. Tam kadro Stockholm'deyiz. Buyurunuz, gezi başlasın. Gel bakalım Aras. Hadi gidelim. Arkamda gördüğünüz bina, şöyle göstereyim size. Burası İsveç Kralı'nın çalışma ofisi. Saray, Kraliyet Sarayı. 600'den fazla odası olan bir saray. Biletle içerisini gezebilirsiniz. Ama biz kralın bahçesinden çıktık. Buket'cim ne yapıyor bakayım orada? Hop. Video çekiyorum. Videolar çekiyor. Kralın bahçesinden çıktık. Sarayını gördük, Gamla Stan'a gidiyoruz. Bahçe çok güzeldi. Değil Orada mi? dinlenip bir şeyler içebilirsiniz. Biz demin öyle yaptık. Bu arada şanslıyız. Yarın bayağı bir etkinlik varmış orada. Evet, yarın 9 Mayıs'ta. orada şey var. Festival var. Bakalım neler olacak. Şimdi biz çekim yaptığımız için biraz vakit alıyor. Dedik ki ilk gün Gamla Stan'ı dolaşalım. İkinci günde Vasa Müzesi'ne gideriz. Sonra da buraya geliriz. Hem alışverişe hem cadde. Merhaba. Merhaba Aras'cığım. Bir Hoş. espri yapmamı ister misin? Hemen yap. Ufak Gamla Gangnam Stan'a gideceğiz deyince Aras'la biz Gangnam Style dedik de. Gamla Stan, Gaga. Burada kapatıyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Stockholm'de ilk durağımız Gamla Stan, Eskişehir. Bu tarihi bölgeye verilen isim Gamla Stan. Ufak bir ada. Avrupa'nın en iyi korunmuş ortaçağ kentlerinden bir tanesi. Bir diğeri neydi? Prag'tı. Sizle gezdik mi? Gezdik. Şimdi de Stockholm'u geziyoruz dostlar. Çaylar, kahveleri tazeleyin. Gamla Stan'da da gezimize ilk olarak Stortorget Meydanı ile başlıyoruz. Bu meydan Gamla Stan'ın kalbi. Zaten Stockholm burada şekilleniyor 13. yüzyılda. Buranın ilginç bir hikayesi var. Aslında çok güzel sokakları, renkli binaları. Mükemmel. Yani Stockholm yazdığınızda gelen fotoğrafların %80'i bu bölgeden. Fakat burada 1520'de ilginç bir olay yaşanıyor. Bir kanlı olay yaşanıyor. Onu anlatacağım, sonra tatlıya bağlayacağım. O zamanlar Danimarka Kralı. Danimarka Kralı hakim buralara. İsveç soylularıyla arası bozuk. Diyor ki gelin barışalım. Bu meydanda bir yemek düzenliyorlar. 3 gün 3 gece. Fakat 3. günün sonunda Danimarka Kralı bu abilerden 80 tanesini heretiklikle suçluyor. Yani zındıksınız siz diyor, dinden çıktınız diyor. Burada insanların önüne idam ediyor. İşte bu tiranlık sonunda modern İsveç'in kuruluşuna sebep oluyor. 3 yıl sonra Gustav Vasa, babası da burada idam edilenlerden, baş kaldırıyor ve İsveç'i Danimarka'dan ayırıp modern İsveç'in kuruluşunu sağlıyor. Şimdi tatlıya bağlayalım. Dostlar size tamamını göstermek isterdim ama ne yazık ki yedim videoyu hazırlanırken kahveyle. Kanelbulle. Yanlışlıkla yemişiz. İsveç'in milli tatlısı. Tarçınlı, kakuleli, bol tereyağlı güzel bir tatlı. Hatta günü bile var. Buraya geliyorsanız her köşe başında bulacaksınız bunu. Kadar da yeniyor. Evet. Fika'dan da bahsedeceğiz sizlere. Şimdi biz tatlımızı yiyelim. Stortorget Meydanı'nı gezelim. Size sokakları gösterelim. Stockholm'u hep beraber gezelim. Konuşacak çok şey var. Arasında bu arada şey var. Bir koleksiyonu var. Gittiği yerlerden binalar topluyor. Buldun mu burada da kendine bir yer? Buldum şurada falan. Şurada falan. Tamam gidelim ona bakalım hadi. Çocukları mutlu ediyoruz.
Storyet Meydanı'nda dolaşıyoruz. Arkamda bir tane bir bina var. Eski borsa binası. Binayı anlatacağım ama önce ufak bir şey söyleyeceğim size. Dinamiti kim buldu biliyor musunuz? Kimdir dinamiti bulan kişi? Bilenler çıktı. Binayı da tanıdılar. Bilmeyenler için anlatayım. Alfred adında bir adam dinamiti buluyor. Fakat diyor ki ya ben dinamiti buldum ama insanlar beni ölümü, yıkımı getiren biri olarak hatırlayacak. Ben böyle hatırlanmak istemiyorum. Onun için diyor ben diyor vasiyetimde mirasımın büyük bir bölümünü insanlık için güzel işler yapan insanlara bırakayım diyor. Ve 1901 yılından beri bilimi, edebiyatı ve barışı insanlık için ödüllendiren ödüllerin ilk adımı atılıyor. O gün bugündür insanlık bu Alfred adındaki kişinin bağışladığı bu mirasla Nobel ödüllerini veriyor. Dinamiti bulan o kişi Alfred Nobel. O da İsveçli. Bu da Nobel Ödülleri Müzesi. Bugüne kadar verilen ödüllerle ilgili içeride çok güzel işte hem çalışmalar yer alıyor hem önemli eserler yer alıyor. Eğer gezmek isterseniz girip gezebilirsiniz içerisini. Nobel Ödülleri Müzesi Storyet Meydanı'nda. Evet Aras baktın mı? Almama izin vermedi anne. Ama Anne. birkaç yere daha bakalım dedim. İzin vermedim olarak algılanmış olabilir. Aras. Ama izin vermesini istiyordum. Dostlar Stockholm'de Vikinglere ait çok bir şey bulamayabilirsiniz. Çünkü Vikingler dünya sahnesinden kalktıktan 200 yıl sonra şekilleniyor Stockholm. O yüzden aslında Stockholm bir Viking şehri değil, bir Orta Çağ şehri. Ama tabii ki İsveç'in kültüründe, tarihinde Vikingler olduğu için burada birçok yerde Vikinglere ait izler, eserler, hediyelik eşyalar göreceksiniz. Şimdi de bir Viking restoranına gideceğiz. Eyfur diye burada. Turistik bir mekan ama yani buraya geleceğimi söylediğim birçok arkadaşım Eyfur'a git dedi. Biz de önceden bir rezervasyon yaptırdık. Siz de gelmeyi düşünüyorsanız bir rezervasyon yapın mutlaka. Bakalım nasılmış? Canlı müzik var diyorlar. Viking temalı diyorlar. Göreceğiz. Turistik yerlere hep bir soru işaretim var ama yine de eğlenceli olabilir. Denemek lazım. Ladies and gentlemen, can you guys hear me? Yes! I said, can you hear me? Yes! So, I want you to introduce the little Viking Aras from Turkey that decided, and he decided to kidnap his parents. It's Buket and Mekandan çıktık. Çok güzel bir tecrübeydi ama önce Buket'e sormak istiyorum. Buket. Yani yemekler için değil de böyle hani deneyim için gelinir diye düşünüyorum. Çok yüksek enerjili bir yerdi ben. Enerjisini sevdim. Sen peki bunları Buket geziyor da paylaşacak mısın? Reklamını yapmadın. Şey gibi oldu. Ne zamandır reklamını Sen yapmadık? peki paylaşacak Paylaşacağım mı? Evet. Tamam, Gezegenini süper. seviyor musun? Dostlar dediği gibi Buket'in yani yemek için gelinmez, tecrübe için gelinir. Şimdi saat 7.30-8'e geliyor ama gördüğünüz gibi hava sanki akşamüstü gibi aydınlık. İşte kuzey ülkelerinin böyle bir güzelliği var baharda ve yazın dostlar. Eğer bu Aras dayı sallıyor. Kararmıyor. Bu tarihlerde gelirseniz Olmuyor. kararmıyor. Yapamıyor bunu. Kışın gelirseniz 2.30-3 dedim mi hop zifiri karanlık ama bizim gibi böyle baharda veya yazın gelirseniz 10'a 11'e kadar hava aydınlık.
Sevgili dostlar, bu arada kanala abone olmak, videoyu beğenmek, bunlar bedava. Artı bana destek oluyor. O yüzden ufak bir hatırlatma yapayım dedim. Reklam arası, videoya devam. İkinci günde ilk durağımız Vasa Müzesi. İskandinavya'nın en çok ziyaret edilen müzesine geldik şimdi. İçeride bir tane eser var. Onu görmeye geldik. Tek bir eser bu müzeyle alakalı. İnsanlık tarihinin, kibrinin, başarısızlığının sanat eserine dönüşmüş hali diyebiliriz. İçeride 17. yüzyıldan kalma büyük, devasa bir savaş gemisi var dostlar. Detaylarını anlatacağım size ama üzerinde 700'den fazla heykel ve kabartma var. Mükemmel bir müze. Gelmişken onu görelim dedik. Yaklaşık 240 sek bir yetişkin girişi. Çocuklara ücret almıyorlar. Şimdi biz sabah 10'da geldik. 10'da açılıyordu müze. Epey bir kuyruk oldu. Sıraya girelim. İçeride size geminin detaylarını anlatacağım. Hadi bakalım. Stockholm'de ikinci gün. Efendim 1618 yılında Avrupa'nın en karmaşık ve en kanlı savaşı patlak verir. 30 yıl savaşları. Bu savaş sonunda da Baltık Denizi İsveç'in bir iç denizi haline gelir. Abiler çok güçlenirler. Gustav, 2. Gustav'la yanılmıyorsam İsveç kralı. 1626'da der ki bir gemi inşa edeceğiz. İsmimiz namımıza yakışır olsun. 1628'de gemi biter. Burada gördüğümüz Vasa gemisi. Fakat fizik kuralları ne yazık ki dinlemez. Yok işte gösteriş olsun, bol olsun. O zamanın mühendisleri, mimarları der ki tek sıra top dizelim gemiye. Güzel gitsin. Kral der ki hayır. Üstüne bir kat daha top dizin. 64 tane bronz topu bir gemiye yerleştirirler. Tabi fizik kuralları, ağırlık merkezi kuralları derken gemi 1628'de denize indirilir. Tam 1,5 kilometre açıldıktan sonra bir rüzgar eser ve küt batar. O güzelim gösterişli gemi Baltık Denizi'nin sularına gömülür. Ve 333 yıl sonra bu denizin içinden olduğu gibi tek parça çıkartılır ve bu müzeye getirilip yerleştirilir, sergilenir. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş ahşap gemi 333 yıl nasıl kalmış bu suyun içinde? Buranın suları soğuk bir. İkincisi burada ahşabı yiyen bakteri yok suda. Dolayısıyla ahşap 333 yıl bozulmadan kalabiliyor. Bu geminin %98'i orijinal dostlar. Öyle söyleyeyim size. Mükemmel değil mi ama? Buketçim beğendin mi gemiyi? Beğendim. Fotoğraflar çekildi mi? Çekiliyor. Buket geziyor orada paylaşıyor muyuz? Reklamını alalım. Tabii ki. As always. İyi hadi biraz daha gemiyi seyredelim o zaman. Evet müzeden çıktık. Bu parkın içinden yürüyerek şimdi bir güneş bulduk, oturduk ama nasıl şu parklar falan Buket ya? Ya çok güzel gerçekten. Doğanın içinde böyle. Yani en ufak bir saksının içinde bile 5-6 tane çiçeği bir araya getirip böyle dizayn etmişler. Yani Çok keyifli her yer. Köşe bile böyle dokunulduğu belli yani. Burası da güzel diyor. Şu saksının içinde de çiçekler var. Yani sadece oturup çiçekleri çekmek istiyorum. Ya baharın gelişiyle Stockholm çok daha güzel olmuş bence. Bu arada bir bilgi daha verelim. Şimdi biz buraya otelimizden çok güzel bir otelde kalıyoruz merkezde. Aşağı linkini bırakırım bakabilirsiniz. Burada şöyle bir sorun var. Biz 3 kişi kalıyoruz. Genelde odalar hep 2 kişilik ve ufak. O yüzden çocuklu gelecek aileler için 3. yatağın hani böyle yatak olması ayrı bir konu. Ona göre bir Genelde otel ona dikkat seçtik. ediyoruz yani. Sonra metro ile tramvayla geldik. Tramvayda bilet direkt içeride alıyorsunuz. Bir görevli var geliyor kredi kartıyla. İşte 70 dakika geçerli ödeme yapıyorsunuz. Ne kadar dedi? 45 sek gibi bir tutardı. 45 dedi.
Ve sonunda fika zamanı dostlar. Ben hep söylüyorum kahve atölyelerinde, diyorum ki kahve hayata verilen keyifli bir moladır. İşte o mola burada kültüre yansımış. Abiler fika diye gün içinde statükolarını, mevkilerini bir kenara bırakıp oturup sohbet ediyorlar. Kanelbülle dedikleri böyle bir çörekleri var, tatlı bir çörek, onu yiyorlar. Kahve içiyorlar ki biliyorsunuz İskandinav ülkeleri en çok kahve tüketen ülkelerden biri. Biz de şimdi fika yapıyoruz. Yorulduk, müzeyi gezdik. Buket çok güzel bir yer bulmuş. Orada gelelim dedik, bu kanelbülle denen çöreği yiyelim. Hatta daha tatlısı vardı, onu da yiyelim. Bir kahve içelim. Şimdi dostlar, bu tatlı burada çok meşhur. Buraya has. Hatta günü var, kanelbülle günü diye. Onun daha da tatlısı var, böyle berri, işte meyveli olanı. Onu da deneyebilirsiniz. Buralara yolunuz düşüyorsa bunu yememe şansınız yok zaten. Biz Buket Hanımcığım ve Aras Beyciğimle fikamıza devam edelim. Siz de videoyu izlemeye devam edin. Küçük bir tüyo vereceğim dostlar size. Aramızda kalsın, kimse duymasın. Hatırlarsanız dün Stortorget Meydanı'nda da bir yerde oturmuştum. Tatlıya bağlayacağız deyip size kanelbülleyi anlatmıştım. Burada yediğimle orada yediğim arasında uçurum fark var. Burası mükemmel, orası turistik. Anladınız siz. Videoya devam edelim. Şimdi sıra geldi İsveç'in o ünlü köftesini yemeye. Buketçiğim, bizi nereye getirdin? Meatballs for the people. İnsanlık için köfte diye bir dükkana geldik dostlar. Köfte yiyeceğiz. Çok ilginç. İsveç'te köfte çok meşhur. Köttbullar diyorlar. İsveç köftesi. Ikea'da yediklerimizin Ikea'da işte şeyi, ana vatanı merkezi. yani. Ama bakın, Ama neler ana vatanı burası değil dostlar. Köftenin çıkış yeri Neresi olabilir Osmanlı zaten? toprağı o zaman. Moldova bölgesi. 1709'da İsveç kralı bir savaş kaybediyor. Osmanlı tebaasına sığınıyor. Onu da Moldova bölgesinde bir yere yerleştiriyorlar. Abim orada 5 yıl boyunca yaşıyor ve köfteyi, dolmayı orada bizden öğreniyor. Ya zaten köfte çok Balkan yemeği değil mi Buket? Çok yani, aynen. Bosna'da köfte yiyoruz. Ay çok güzel, bir ara gidelim mi? Bu arada Kesinlikle. canım çekti. Yani köfte direkt Balkan yemeği. Sırbistan'da da var. Cevapçiciler, gulaşlar, böyle etli Arkadaş yemekler. çok iyi. Orayı özledim. Abim de çok sevmiş bunu. 5 yıl boyunca kalıyor. Dönünce diyor ki halkına, ben diyor orada köfteyi öğrendim diyor. Burada da biz yapalım yiyelim. Ve İsveç köftesi öyle doğuyor dostlar. Yani aslında Osmanlı'dan gelen bir yemek. Burada da çok meşhur zaten. Birçok yerde var. Köfteler geldi dostlar. Biz köfteye dönüyoruz. Kralın Bahçesi'ne geldik tekrar. Hani yarın festival var demiştim dün size. İşte Avrupa ülkeleri festivali var. Burada birçok Avrupa ülkesinin standı var. Onları geziyoruz. Şurada da Türkiye var. Birazdan ona da bakacağız. Buket'le Aras standları dolaşıyor. Ne bulduk Buket? Böyle şekerli patlamış mısır. Baklavalar bitmiş biz gezerken. Anlatayım mı? Hadi bakalım, anlat. Bir kalem, bir şeker, bir magnet, bir gofret. Vay. Festival alanı geziyor Aras Bey. Bir şey diyeceğim. Magnet gofret kafiyeli oldu. Evet. Stockholm'de yeni bir gün. Bizim için artık dönüş günü. 2 saatimiz var. Biraz daha sokaklarını dolaşacağız. Sonra döneceğiz. Fakat size havalimanından şehir merkezine ulaşım hakkında hızlıca bilgi vereyim istiyorum. 2 tip gelebileceğiniz yöntem var. Bir tanesi Arlanda Express diye sanırım özel bir tren işletmesi. Arlanda Havalimanı'ndan şehir merkezine 18 dakikada geliyor gidiyor. Sık sık sefer var.
Fiyatı aile olarak gelirseniz 2 yetişkin bir çocuk ücretsiz 460 seke geliyor. Yani 2000-2500 lira civarı bugün için. Ama onun yerine otobüsü de tercih edebilirsiniz. Flixbus var, başka otobüs firmaları da var. Onlar da yaklaşık 35-40 dakika süre alıyor gidip gelmeleri. O yüzden gelmeden saatlerine bakın. Bütçenize göre, vaktinize göre ulaşımı tercih edersiniz. Hadi sokaklara dalalım. Hızlıca araya giriyorum. Dostlar şimdi merkez tren istasyonu Central Station. Bizim otelde hemen Central Station'ın önündeydi. Fakat arkamda Max diye bir mağaza görüyorsunuz. Kuzey'in Five Guys'ı. Kuzey'in yıldızı. Buket dedi ki burada hamburger yiyeceğiz. Burası zincir, İsveç'in zincir hamburger markası. Çok iyiydi. Five Guys'ı arattı mı? Senin gibi hızlı konuşamıyorum. Five Guys'ı aratmadı. Hatta avokadolu çok güzel sandviçleri, hamburgerleri var. Bir de biliyorsunuz burası pahalı ya. Böyle ucuz bir seçenek, hızlıca Evet. yiyebiliyorsun. 120 sek. 119'a falan 119 seke menü vardı. tıka basa doyabiliyorsunuz. Güzel. Değerlendirin. Araya atın geçin. Atın geçin. Hadi. İsveç nüfusuna oranla en çok dünya çapında marka çıkaran ülkelerin başında geliyor dostlar. Öyle ki şimdi size sayacağım markaların hepsi buralı. H&M, Ikea, Ericsson, Volvo, Skype, Spotify. Bu süt kutuları Tetra Pak, Mucidi Tetra Pak, Oriflame. Bunların hepsi ilk aklıma gelen İsveç markalarının. Hayır, o da İsveç markası değilmiş. Sonra mesela oyun tutkunları şimdi. Dünyanın en çok satan oyunu Minecraft, Mojang Studio, İsveç, Stockholm'da hala. Benim gibi gecelerini gündüzlerini Battlefield'a verenler, Battlefield'in mimarı DICE buralı. Candy Crush'ı yapan King buralı. Yetmezmiş gibi Paradox Interactive bu işte, Crusader Kings, Europa Universalis, onu yapan da buralı. Daha ne olsun. Evet, şimdi Aras için oyuncak vakti. Merkezde bir alışveriş merkezi vardı. Eğer siz de çocuğunuzla geliyorsanız World of Toys diye bir mağaza. Burada oyuncak işini çözebilirsiniz. Stockholm videomuzun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sözler. Öncelikle Canon EOS R6 Mark III ile çektim bu videoyu. Ekipman desteği için Canon Türkiye'ye buradan bir teşekkürlerimi ileteyim. Sonra da Buket Hanımcığıma sorayım. Nasıldı Stockholm? Neler söylersin burası hakkında arkadaşlara? Güzel derim. Yani rafine bir şehir. Yani Stockholm'a 2 gün az geldi. Bir 3. günde olabilirmiş. Olurmuş. Biz Vasa Müzesi'ni falan gezdik. Hani birkaç yer daha kaldı. Abba Müzesi işte. Gidebilirsiniz. Hava güzelse yazsa Skansen falan var. Biz 2 günde sokakları gezdik. Böyle müzeyi gezdik. Yani keyifliydi. Ama burada yani fark ettiğim İskandinav ülkelerine has bir şey var tabii. İşte fika var. Bizde mesela çok böyle şeylere zaman yok. Ya da hani biz çok koşturuyoruz ya. Hayat gailemiz çok adam bizim. Evet, Avrupa'ya geldiğinizde zaten hissediyorsunuz ama burada daha çok hissediyorsunuz. Burada adamlar rahat. Kuzeye gittikçe fiyatlar artıyor. Kuzeye gittikçe Evet. rafine zevkler artıyor. Fiyatlar soğuk konusunda artıyor. bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet, Avrupa standartlarına göre bir çıtır yüksek fiyatlar ama yani hakikaten ne yesek ne içsek çok güzel. Mesela bir Evet. kahve 45-50 sek. 5 ile çarp 250 lira. Türkiye ile aynı artık hemen ne yazık ki. Ama işte Milano'da daha ucuzdur. Mesela şöyle bir kek aldık işte hemen sarayın parkta. Evet. Mükemmel bir Ya lezzeti şu var yani. Mesela biz bunu öneriyle falan almadık. Ben tamamen istikabren vukuyla buldum. Biliyorsunuz hamur işlerine meraklıyız. Ama genel olarak güzel bir yer, keyifli bir yer, sakin bir tur olur. Orayı burayı göreceğim diye kastırmayın. Keyfini çıkarın. Güneşin tadını çıkarın. Yazın gelin. Yazın gelmeye bakın. Daha çok vakit olur sizler için. Benim de aklıma gelenler bunlar. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, güzel. Yok. Efendim beğenileriniz, yorumlarınız bizler için değerli. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir seyahatte tekrar görüşeceğiz diyoruz. Kendinize iyi Teşekkürler. bakın. Bay bay. Tamam, merak ettim. Evet. Stockholm'de ikinci günde ilk durağımız. Oradan kendime bak. İkinci günde başta alayım dur. Burada fika diye bir kültür var. Ben hep kahve atölyelerinde söylüyorum. Kahve hayata verilen keyifli bir moladır diyorum. Burada da o mola Aras koleksiyon yapıyor bu arada. Gittiği yerlerden kendi küçük küçük şeyler topluyor. Buradan da bulur muyuz?
Şu 3 binanın birinden alacağım. Tamam, 3 binanın birinden alacağız dostlar. Gelin.